çizilir dediklerinde nasıl anlatmak istersin kendini? Valla artık şöyle işte 30'lara yaklaştıktan sonra o 20'deki o olgun yani olgun değildim 20'lerde hiç kimsenin olmadığı gibi yeni görüyorsun her şeyi Evet, tecrübe delikanlı ediyorsun. çağı o Delikanlısın, işte. hatalar yaptın. Tabii ki. Şimdi gerçekten bambaşka bir insana dönüştüğümü fark ettim ve hani kimdir dediği zaman belki yine bu dünyaya gelse yine sanatla uğraşmak isteyen bir insan olduğumu kabul ettiğim yaşlardayım. Yani ben hep üretmek istiyorum. Ya oyunculuk ya müzik dediğim gibi keşke resim çizebilseydim ama hiç çöp adam da hiç çizemem. Çok kötüdür yani. Denedin mi? Tabii ya yazılarım bile şarkı yazdığım yazılarım bile o kadar kötüdür ki yani Ya seni bir tek yiyeceğim. ben okuyabilirim yani. Değil mi öyle? Ben Evet, de evet. yıllarca kendimi çöp adam bile çizemem falan diyordum. Sonra böyle videolarda o nasıl çizilir, bu nasıl çizilir benim oğlan pek bir meraklı. Onunla birlikte ben de çizmeye başladım. Allah Allah. Eee, Sonra da işte o şey sevdi. Akrilik boyayla resim yapmak istedi. Bu sefer onları izlemeye başladık. Akrilik tablo nasıl yapıyor falan. Hmm. Ben hayatımda bir ilk kez bir şey yaptım. Kendimce öyle bir şey. Herkes bir sevdi. Sanatçı değilim, sakın yanlış anlamayın. Bu konuda ressam falan değilim. Öyle bir hedefim de yok. Ama hani şeyi anladım. İstersen, fırsat verirsen olabilitesi var Kesinlikle. Ya her müzikte de şeyin. aslında bunu gördüm Değil ben mi? de. Evet ya neyi kafanı yoruyorsan ben git mesela hiçbir enstrüman çalamazdım. Günde 1 saat kafanı neye yoruyorsan öyle yaratılmışız bence. Değil mi? Gelişiyorsun o konuyla alakalı. Onun için belki çizerim ama pek Ya zannetmiyorum. bu değil demek istediğim şu değil ki yani Gidip bir hem sergi oyuncu ol, aç, hem her şarkıcı şeyini ol, yapma. hem Evet, ressam ol. evet. Ben de olmak değil niyetim ama hani evdesin ve ben onu beceremem. Yo, ya kendimce, Bir deneyeyim. kendim Neden kadar. olmasın? Evet. Ne gidip alıp da satacak halim Evet. yok Deyip yani. ben düşünsene sergi açıyormuş. Sen Değil geliyor mi? musun falan. Sen biraz Picasso'ymuş. olmazsa yani olmaz mı Evet olur. yani. Ama sende böyle bir şey var. Kafasına taktığını yapan, çünkü özür dileyerek söyleyeceğim. Estağfurullah. Aslında varlıklı bir ailenin paraya tırnak içinde ihtiyacı olmayan, eğitimini güzel yapmış bir delikanlı Hı hı, hı adamsın hı. yani. Şimdi birçok insan meslek için diyor, para kazanmak için diyor. Hepimiz para kazanmak için bir meslek seçiyoruz. Kesinlikle. Seninkisi gerçekten bu mesleğe aşık olup mesleği seçmek. Evet, gerçekten öyle oldu. Yani onun da farkını anlıyorsun. Ben bu iş dışında mesela ticaretle hiç çok fazla kafam basmadı. Mesela Bunu kabul ettim. Tamamen bu tarafta gönlümden çıkan şeyleri yapmak beni çok mutlu ettiğini hissettim ve gerçekten yapmış olmak için değil, bir şeyleri gerçekten içimden aktığı için yapıyorum. Ve bu da işte karşılık böyle buluyor en azından dediğin gibi. Yani para çok şükür çok önemli bir şey ama tabii ki. hep ailem dışında ben de bir şeyler başarayım hırsı hep vardı. Ben basketbolcuydum. Orada Evet. bile burslu okudum işte. Hiç para o zamanlarda para alırdım, maaş alırdım. Bak. Hep böyle kendi başıma bir şeyler yapmayı hep sevmiştim ailenin dışında. O da beni bu tarafa itince böyle ister istemez kendinden bir kapı açıldı. Açıkçası sendeki o potansiyeli gördüğüm için böyle rahat Yok tabii konuşuyorum. ki. Ben hani çok isterdim benim annem babam zengin olsun ve bu rahatlıkla yaşayayım. O insana bence üretirken de bir rahatlık veriyor çünkü. Hani ay sonunda fatura ödeyeceğim, çalışanın maaşını ödeyeceğim, çocuğun okul taksidini ödeyeceğim. Ama bir yandan da kendi zevklerim var, ona da para kazanmam lazım. Bunu düşünerek üretmekle Serbest üretmek çok daha farklı bir evet, şey. Kesinlikle kendini sıkmamak. Ama aynen. bazen de hani vardır ya sanatçıda da sıkışman lazım bazı dönemlerde. Sıkışırsan daha fazla üretirsin. Ama Yani ruhun sıkışıyor ki heh, zaten. evet aynen öyle onu diyecektim. Yani orada zaten kendi kendime maddi olmasa bile kendi kendime sıktığım çok konular oldu. Evet, Çünkü sanatta yetersizlik hissi çok fazla var ya hani tabii. böyle hiçbir şey yetmiyor. Çünkü en iyi ne? Hele ki müzikte, oyunculukta en iyi bilmiyorsun. Kumaş satmıyorsun sonuçta. Onun için o iyiyi bulmak için sürekli böyle kendimi sıkıştırdığım dönemler oldu. Sıkışınca da bir şekilde oluyor ama dediğin gibi serbestlik, o özgürlük başka Evet, konularda çok daha önemli. Çünkü çok evet, büyük dertleri olanlar var dediğin gibi ay sonunu getirmeye çalışan. evet. Çok şükür ailemin de yanımda olduğunu hep hissediyorum ama onların dışında bağımsız bir şey yapmak beni daha özgür kılıyor diyebilirim. Derdim kendimle olduğu için o Evet, çok keyif verdi bana. Ve benim derdim hiç kimseyle değil. Çünkü bir sanat içinde birazcık kıyas vardır ya. O niye tabii. oluyor, bu niye olmuyor oyunculukta da. Çok şükür o kafaları aştığım dönemdeyim. 20'li yaşlarda çünkü baktım ki beni sektör kötü insana dönüştürecek. Öyle konuşurken çünkü o niye yapıyor ya ben niye yapamıyorum Hımm. algısına kapıldığımı hissettim. Ve dedim ki oğlum sen daha 23-24 yaşındasın ve kötü bir insan olmaya dönüşüyorsun. Bunun için ne yaptım? Herkesin nasibi kendine gibisinden bir algı oluşunca önüm daha çok açıldı zaten. Şükür. Anladım kimseyle kıyaslamayınca çok daha güzel bir hayat yaşıyorsun. Derdim kendimle yani. Ama şahane bir, tedrisattan der eskiler, eğitimden ve sevgiden geçtiğin de çok görünüyor. Evet çok güzel bir ailede yetiştim. Yani Evet, evet o belli. sevgi dolu bir ailede yetiştim. O da Evet. belli büyük ihtimalle. Evet, çok kişi diyor bana bunu. Yani Çünkü mesela ne varlığını gösteren bir halin var,
Ki olabilirdi. Bunda özgür ve Yani serbestsin. Marcus Aurelius sözünü kestim. Ya benim bütün o düşünceler, bütün kitaplarını falan okumuşumdur. Ya gerçekten büyüdükçe küçülmek benim hayat mottomdur. Bundan önceki başka programlarda da söylemiştim. Değil mi? Çünkü ya, hakikaten insan seven bir insanımdır ben ve ayrımcılık sevmiyorum. O kapitalist, o hiyerarşik sistemi sevmiyorum ki sektörümüzde de çok fazla var görüyorsun. Evet. Mutlu olamıyorum o tarafta Evet. çok fazla. Onun için insan insandır deyip yargılamadan devam etmek bu bir şekilde sana da yansıyor yani pozitif bir şekilde diyebilirim. Seni ne mutlu ediyor? Üretmek. Değil mi? Vallahi öyle. Gerçekten artık onu hissettiğim dönemdeyim. Yani ben üretmek yani ondan aldığım mutluluğu hiçbir şekilde almıyorum. Diğerleri hazmış. Onu fark ettim. İşte belki eğlenmek, belki gezmek, işte boş şeyler gibi hissettirmeye Değil, başladı. ona da Değil, ihtiyaç tabii ki var. ihtiyaç var ama benim özgür olduğum alan üretmek, insanlara bir şey beğendirmek. Beğendirmek demeyeyim de kendi duygumu onlara yansıtabilmek, hikayelerimi anlatmak diyebilirim. Aslında gene mesele şeye geliyor. Her programda bunu konuşuyoruz. Görülmek ve duyulmak hepimizin en büyük ihtiyacı. Görülmediğimiz ve duyulmadığımız sürece biraz hırçınlaşıyoruz. Kesinlikle. Agresif olunca da kırıp dökmek daha kolay oluyor. Madem görmedin, ben de görünmek için çığlık atarım, ortalığı birbirine katarım duygusu Doğru. öne çıkıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında sen de istiyorsun ki ben giriyorum stüdyoma, bir şarkı yazıyorum, görün, duyun. Aynen bu kadar aslında. Ama bir o kadar da zor değil mi? Çünkü şöyle bir şey oldu bence sosyal medya. Geçen gün sevgili Hakan Peker'le de aynı şeyi konuştuk. Eskiden prodüktörler vardı ve işte şarkı seçerlerdi, sanatçı seçerlerdi, albüm hazırlarlardı. Şimdi herkes kendinin prodüktörü oldu. Dinleyici tarafından baktığımda bu çok şahane bir şey. Müziğe aklı kalmış, müzikte aklı kalmış, müziği seven herkes Yapabiliyor. bir kere deniyor. Kesinlikle. Fakat şuradan yana muzdaribim, seyirci olarak yetişemiyorum. Yetişemiyorsun ve çok çabuk bir sirkülasyon var. Evet, bu noktada sen üreten olarak ne düşünüyorsun? Hızlı tüketimi ben işte dediğim gibi o kadar yani şarkı yapıyorsun. Oyunculuğun ya daha doğrusu sanatla uğraşmanın bence en kötü yanlarından bir tanesi, zor yanlarından. Herkesin bir fikri olması. Senin Evet. yaptığın işle alakalı. Atıyorum şarkı yapıyorsun. Daha 15 gün olmuş. Yeni şarkı yok mu? Evet. Ya da ne bileyim diziden çıkıyorsun. Belki 2 sene oynamaman lazım yüzün gözükmesin diye. Yeni proje yok mu? Onun için insanların çok fazla işimle, mesleğimle alakalı fikri olması beni çok yoruyor. Haklısın. Ama ben şey konusuna değiniyorum. Herkes yapabilsin bunu. İçinde çünkü sanat olan herkes bir şey üretmek isteyen herkesin şu an üretmesi kolaylığı bence çok güzel bir şey. Evet, Bu arada denemesi çok güzel bir şey ama bu da işte rekabeti zorlaştırıyor ve yeni jenerasyon bambaşka bir üretimde. Birazcık kalite olarak da farklı bir yerde sanatımız. Ya bunu yani demek zorundayım ne yalan söyleyeyim. Aşağıda mı Bir buluyorsun? tık daha aşağıda buluyorum. Eski müziklerimiz gibi ya çok da eski kolay. oyunculuklarımız gibi değil. Belki çok kolay olduğu Çok için. kolay. Ve Yani çabuk. bir de mesela ben kızımla yaşıyorum şimdi, o söz yazdığı için sürekli. O da mı yazıyor? Tabii Melisa Aa. çok seviyor söz yazmayı. Of çok güzel. Ama şimdi Melisa'nın her yazdığı söze besteci bul, beste yap falan. Bir tane aplikasyon bulduk. Bitti. Yazdığı sözleri koyuyoruz. Kızım diyorum, bu nasıl bir şey? Bitti. Bir anda anne diyor şu olsun, bu ses önde olsun, şu enstrüman olsun. Kafasına göre yani, Evet, bildiğinden değil Yapay sonuçta. zeka diyorsun. Evet, yapay zeka. Ve bir anda acayip bir şarkı çıkıyor ortaya. Ama bunun bence negatifliği de olacak ilerleyen Bence dönemde. negatif bir şey. Herkes bambaşka bir şey yapmaya başladı. Ve insanlar artık bence doğallığı özleyeceği zamana gelecek. Şu an daha çok yeni olduğu için herkes bir saldırdı yapay zekaya. İlk televizyon çıktığı gibi bizi ele geçirecek falan derlermiş Yeteneği de ya. yok edecek diye düşünüyorum. E, Düşünmüyorsun çünkü. Düşünmüyorsun ama o doğallıktan çıkanla yapay zekanın arasında çıkan farkı bence dinleyici de izleyici de görecek zamanla. Ben İnşallah. öyle düşünüyorum inşallah Peki yani. ya bu sistemde büyüyen nesile ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Evet onlar için de tehlikeli. Biz yakalayamayacağız o belli. Şimdi biz Özdemir Asaf, Orhan Veli şiirleri, Mahmutlar falan. evet, Nazım Hikmetler. Şimdi o şiirlerle büyüdük. Sonra da o şiirlerin şarkılarını dinledik. Şimdi giriyorsun yapay zeka, bana aşkla ilgili bir şiir yaz. Sözle bitti. İkinci işte dizide ayrılık olsun, bilmem nerede barışsınlar. Çıt 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 yazdı. Peki al bunu öbür aplikasyona götür. Şimdi bunu bana işte şu sound'da, şu altyapıyla müziğini yap, al sana şarkı. Saflığı alamıyorum ben işte orada. O saf geçen duyguyu alamıyorum. Ben de. Mesela ben yazarken benim arkadaşlarım da çok diyor. O kullan, isim vermiyor şimdi reklama girer. Hı hı. O programı kullan. Hani ben de diyorum ki yok girmeyeceğim ben o Sakın. tarafa. Şu an hazır içimdeki duygular akıyorken, fışkırıyorken sonuna kadar sömüreyim orayı. Yani onun için ben o tarafa henüz girmek istemiyorum. Peki neden akıyor?
dışarıdan istediğini biliyorum da yaşadın mı bilmiyorum. Ben senin özel hayatına hiç bakmadım ne olduğunu. yaşadım birlikte. ya, yaşamadım değil. Aşk konusunda gerçekten böyle dibine kadar da aşık oldum, sevdim de. Acısını da çektim, yeri geldi aldatıldım, onun acısını da bilirim. O taraf bana büyük ihtimal yazdırıyor, aşk tarafı. Ama hayat tarafında çok şükür evet böyle çok zorlukla büyüyen hiçbir insan olmadım. Bu çok büyük bir şans, çok şükür yani Allah. Bana çok güzel şeyler kattı ama ruhen hep böyle bir melankolik tarafım vardı. Yani hep bu içimde bir arabesklik vardı diyebilirim büyük ihtimal. Onu atamadığım için hep bu tarz şeyler yazıyorum yani. Sessizim, nefessizim, var kederliyim. Söz verip gidenlerin acısını çeken bilir. Kaybettim yılları, zamanı alsam geri. Bıraktığın yerdeyim, içi değilim. Yılbaşı programında da söyledin yani. Biraz aşka da inancının bittiği bir yere Evet, geldin galiba. Aynen öyle, gerçekten öyle. Neden? Aşk bana zor geliyor artık. Aşk bana mantıksızlık geliyor. Ben aşık olunca iyi bir adam olmuyorum. Sen ne dedin yılbaşında? Evet ya bulutucu. Acılı Adana, acılı Adana. Eğer aşk bir yemek olsaydı Hah. hangi yemek olurdu, neden? Ha? Yumurta. Acılı Adana derdim ya. Acılı Adana Yani mı? çok severim ama arada bir yakar ya. Herhalde öyle bir şey de. Güzel. Yakar ama onunla yemek istersin ya. Herhalde öyle bir şey derdim ben. Yani aşk konusunda ben hep böyle bir yaralandım. Bir de çok yoğun yaşıyorum ben aşkı. Bütün odak noktamı o ki insan Evet, yaptığım için Şey demiştin. Özel hayatım kalmıyor. Arkadaşlarımla hiçbir şey Bağlantı yapmıyorum. ilgisi. Varsa yoksa manitacılık. gerçekten öyle. Kaybolurum yani. Bir şey söyleyeceğim. Bunda bir sakınca yok ya. Ben o duygudan kaçıyorum. Yani şu an işte birinden hoşlandığım zaman bile artık duvar koyduğum dönemdeyim. Yani bayağı o kadar uzaklaşıyorum. Sevgiyi arıyorum artık. Onu fark ettim. Eskiden o kaosu severdim. Aşktaki o kavga, tutku, Pek buna şehvet. katılamadım biliyor Katılamadın musun? mı? Aşık oldum ya da o aşkın bana katmış oldukları zarar mı verdi diyebilirim. Bu arada iyi ki de aşık olmuşum ki bunları yazabiliyorum. Bence de. Çok güzel şeylere vesile oluyor ama şu an kendimi koruduğum dönemdeyim. Sevgiyi daha çok arıyorum. Aşkla sevgi olabiliyor yan yana. Oluyorsun. Oluyor. Ben onu yaşamadım. Ya aşık oldum ya sevdim bu arada. İkisini de yaşadım. Hmm. Eskiden hep şeyi severdim. O aşk, tutkuyu dediğim gibi o hırçınlık, kavga belki. Sonraki ilişkilerimde sevgiyi görünce bu taraf daha konforluymuş. Yani daha keyifliymiş, daha güven veren bir tarafmış. Belki 30'umdan sonraki aşkım çok daha farklı bir şey katabilir bu arada. Tamamen kaçmamak da lazım. Belki Lazım. değişmişimdir. Şans vermek lazım. Evet, şans vermek. Yılbaşında söylediğin şarkın o kadar çok dinlendi ki. Sessizim, nefessizim, var kederliyim. Sakin. Söz verip gidenlerin acısını çeken bilir. Kaybettim yılları, zamanı alsam geri. Bıraktığın yerdeyim ama iyi değilim. Sessizimden sonra bir şey paylaştın mı? En az 10 tane daha çıktı. Ne oldu sonra yani? Bir sessizim olmadı. Ama bunu da şöyle. Ne oldu? İşte ben de öyleydim. Yaptım aslında ama değilmiş bu. Her şarkı her zaman hit olamaz diye düşündüm. Ve bunu bana Gökhan Türkmen geldi. İlk o şarkı Sessizimi çıkardım. Hemen üzerine başka bir şarkı yazdım ve inan o şarkı dinlesen Sessizimden daha güzeldir. Dedi ki bana tecrübeli bir müzisyen sonuçta. Tabii ki. Yani Mert dedi yani inan dedi eğer dedi sessizin beklentisiyle bu müziği yaparsan keyif alamazsın. Sen süreçtesin. Ve sessizim gibi hayatında dedi belki 10 tane olacak. O sessizim çok yani yeri ayrıdır çünkü Tabii. artık bir dinleyici kitlem var. Ve artık bir hikaye anlattığımı herkes biliyor. Evet. O da çok önemli çünkü altında benim adım yazdığı için söz müzikte evet ya bu çocuğun bir derdi var. Evet. Ve bir şeyler üretiyor deyip o kitleyi oluşturmama çok güzel vesile oldu. Ben süreç içinde kalmaya çalışıyorum. En büyük işte zorluk da bu ya. Ne Doğru. tutar, ne tutmaz. Evet. Hele ki günümüzde tutan şeyleri de görüyorsun. Onun için ben birazcık daha sürecin içinde kalıp kendi halimde takılmayı, kimseyle kıyaslamamayı, derdimin kendimde olması beni her zaman daha üretken yapıyor.
daim olsun Çok her teşekkür şeyin. ederim. Anneye Aynı şekilde. babaya da selamlar. Aynı şekilde. Ne kadar güzel değil mi? Böyle gene aşırı kıvandığım ve yaşasın gençlik dediğim bir programın sonuna geliyorum. Gözünden ışık saçan, ne istediğini bilen ve bunun peşinden koşulsuzca giden insanlara bayılıyorum ve hep hayran kalacağım sanırım. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Büyüdükçe küçülürsen bir o kadar da büyürsün demiş Marcus Aurelius. Bence hayat boyu o küçük bakışları, o küçük erkek çocuğun bakışları hiçbir zaman değişmeyecek olan canım Mustafa Mert Koç konuğumdu. Yılbaşında ağırlamıştım, aklım onda kalmıştı. Sevgili Mert sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sabır, sebat, istikrar.